Değerli izleyicilerimiz, maalesef koronavirüse Avrupa teslim olmuş durumda. Vaka sayıları hemen hemen her ülkede ciddi anlamda artıyor. Hastaneler dolmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı da maalesef artıyor. Dünya Sağlık Örgütü yapmış olduğu bir son dakika açıklamasında Mart ayına kadar, 2022'nin Mart ayına kadar sadece Avrupa kıtasında 2 milyon 200 bin kişinin hayatını kaybedeceğini açıkladı. Evet, 2 milyon 200 bin kişi. Bir savaşta herhalde bu kadar insan hayatını kaybeder ya da kaybetmez. Ama Avrupa kıtası bu acıyı yaşayacak. Açıklayan kurum ise Dünya Sağlık Örgütü. Koronavirüsü geçtiğimiz aylarda çok ağır bir şekilde atlatan ülkelerden bir tanesi olan Belçika'da da durumun ağırlaştığını, tablonun ağırlaştığını gözlemliyoruz. Maalesef Belçika'da günlük vaka sayıları 30 bine doğru gidiyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı da 50'lere doğru ulaşmış vaziyette. Hastanelerdeki hasta sayısının arttığını gözlemliyoruz. Geçen haftaya göre bu hafta %30 oranında koronavirüs nedeniyle hastaneye müracaat edenlerin sayısı arttı. Saygıdeğer izleyicilerimiz, aynı zamanda Belçika'da Güney Afrika mutantı olarak bilinen Nu mutantının da yani koronavirüsün yeni varyantının da görüldüğü açıklandı. Mısır'dan Türkiye üzerinden de aktarma yaparak Belçika'ya gelen bir kişide bu Nu mutantı görüldü. Hal böyle olunca da Belçika alarm durumuna geçti. Bu Nu mutantı mevcuttaki virüse göre 32 kat daha güçlü ve 32 farklı mutantı değişikliği söz konusu. Bilim insanları bunun üzerinde çalışıyor ama bakalım nasıl netice alacaklar değerli izleyicilerimiz. Böylesine ağır bir tablo karşısında Belçika yeni kısıtlamalar getirdi. Yeni kısıtlamaları hayata geçirdi. Hemen bunların neler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başbakan açıkladı bunu. Başbakan Alexander De Croo yapmış olduğu açıklamada bar ve restoranlarda bir masada en fazla 6 kişinin oturulmasına izin verilecek dedi. Kafe ve restoranlar saat 23'te kapanacak. Spor müsabakalarına seyirci alınmayacak. 3 hafta süreyle bu şekilde uygulama hayatta kalacak. Kapasiteleri dolan test merkezlerine destek olarak randevusuz girilen vatandaşların daha kolay ve hızlı şekilde test olabileceği yeni merkezlerde Belçika'da açılacak. 3. doz aşıların uygulanması için de hızlı bir şekilde hareket edileceği söyleniyor. Değerli izleyicilerim, Belçika'nın gerçekten durumu çok sıkıntılı. Çünkü bildiğiniz üzere Belçika geride kalan aylarda hastane kapasitesini doldurduğu için çevre ülkelere hastalarını göndermek zorunda kalmıştı. Yine koronavirüse yakalanan çok sayıda vatandaşımız var. Belçika'da aman aman dikkatli olun diyorum. Değerli izleyicilerim, bize bu olay şunu anlatıyor. Maalesef alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüs bu tablo en başa döndü. Kapanma dediler, insanlar kapandı. Maske dediler, maske taktı. Mesafe dediler, mesafeyi korudular. Sıvılanma dediler, insanlar bu sıvıları vurdurdular. Ama görüyoruz ki her şey başa döndü. Bu rakamlar geçen yılki rakamlarla aynı. O zaman bir yıl boyunca alınan bu tedbirler neydi? Bir de arkadaşlar biliyorsunuz Belçika'da en çok vurulan aşı Profesör Doktor Uğur Şahin'in ve saygıdeğer eşi Özlem Türeci'nin bulmuş oldukları BioNTech Pfizer ortaklığıyla üretilen aşı. Şimdi her ne hikmetse ortada enteresan bir durum var. Bu vakalar mesela Almanya'da şu anda 100 bine yaklaşıyor. Hollanda'ya bakıyoruz 20 bini çoktan geçmiş vaziyette. Fransa'ya bakıyoruz 30 bini geçmiş vaziyette günlük vaka sayıları. Her ne hikmetse Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Sayın Özlem Türeci ortada yok. Her seferinde çıkıp bulmuş olduğu bu sıvıyı anlatan bu bilim insanlarımız maalesef artan vaka sayılarıyla ilgili olarak hiçbir yorum yapmıyorlar. Yaptıkları tek şey
Şu mutanta karşı etkili, şu kadar üreteceğiz, Afrika'da fabrika kuracağız, şurada fabrika kuracağız, şu kadar milyar doz üreteceğiz, yapacağız, ödeyeceğiz. Sonuç hep paraya dayanıyor arkadaşlar. İşin ekonomik boyutunu çok güzel anlatıyorlar. Bunda bir sorun yok. Ama bakıyoruz ki özellikle bu aşılar piyasaya çıktıktan sonra bu bilim insanlarını ortalıkta çok az görüyoruz bu açıklamaları dışında. Bu aşılar piyasaya çıkmadan önce Profesör Doktor Uğur Şahin şunu söylüyordu. Diyordu ki bizim bulmuş olduğumuz bu sıvı %95 oranında koruma sağlıyor demişti. Ne zaman ki devletlerle anlaşmalar yapıldı, paralar alındı, bir daha bu sıvıların ne kadar koruduğuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Şimdi ben de soruyorum o zaman. Diyorum ki anlaşmalar, paralar tamam bunlar bir kenara. Bu kadar tedbire sıvılanmaya rağmen niye bu kadar vaka sayısı artıyor? Şimdi yeni mutant diyorlar ya. Şimdi yeni mutantta 3-5 kişi yakalandı daha hani Belçika'da. Ya da diğer ülkelerde. Olay yeni mutant değil ki. Yaklaşık 1,5-2 yıldır hayatımızda olan bu koronavirüsle ilgili olarak siyasetçilerin parmağında biz adeta oyuncak haline geldik. İnanın böyle. Aç kapa oyunu oynuyorlar şimdi. Açtık, açıyoruz, kapattık, kapatıyoruz, şu önlemleri aldık, şunu yaptık, bunu yaptıktan başka hiçbir şey söylemiyorlar aslında. İşte anlatıyorum bak rakamları veriyorum. Geçen seneki rakamlarla aynı. O zaman bu alınan tedbirler neydi arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu tedbirler ne? Şimdi Belçika'da insanlar önümüzdeki dönemlerde daha büyük sıkıntılar yaşayacak. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Dedi ki Mart ayına kadar, önümüzdeki Mart ayına kadar Avrupa kıtasında 2.200.000 kişi ölecek dedi. Bunu ben söylemiyorum. İsviçre'de açıklama yapıldı. Tabloya baktığımız zaman şunu görüyorum ve anlıyorum arkadaşlar. Daha da sıkıntılar olacak. Bir de diğer bir önemli soru. Bu sıvılanmalar, bu işte kapanmalar daha ne kadar sürecek? Hayatımızda daha ne kadar bu korona olacak? Bununla ilgili olarak hiç kimse cevap vermiyor arkadaşlar. Maalesef insanoğlunun kaderi özellikle bu siyasetçilerin elinde. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz bu konu hakkında? Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Tam da öyle bir noktadayız şu anda. Koskoca Avrupa çaresiz bir şekilde vatandaşlarının ölmesini bekliyor. Üzülerek anlatıyorum ben bunları ama tablo bize bunu gösteriyor. Hani bitiyordu? Ne oldu? Hani kontrol altındaydı? İyi ki kontrol altındaymış. Bir de kontrol altında olmasa kim bilir ne olacaktı? Günlük vaka sayısı herhalde 1 milyon olurdu. Hastanelerde yer yok diyorlar. Kardeşim 1,5-2 yıldır bu koronavirüs bizim hayatımızda. Niye önlem almıyorsunuz? Niye yeni hastane yapmıyorsunuz? Niye hastaneler yatak sayısını, kapasitesini niye arttırmıyorsunuz? Ben onu bunu bilmem kardeşim. Sen ülkenden başka bir ülkeye hasta gönderiyorsan sende bir eksiklik var demektir. Belli olay. Geçen yılda aynısı oldu. O zaman kapasiteyi niye arttırmıyorsun? Gerekirse başka ülkelerden sağlık çalışanları getireceksin, transfer edeceksin, altyapını kuracaksın. 2 yıldır ya, 2 yıldır neredesiniz siz? Ne iş yaptınız? Gerçekten çok merak ediyorum. 2 yıldır Belçika ya da diğer Avrupa ülkeleri ne yaptı? Hollanda çıkıyor başka bir şey söylüyor. Fransa çıkıyor başka bir şey söylüyor. Almanya başka bir şey söylüyor. Hele Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn var. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Yıl sonuna kadar bu aşıları ya vuracaksınız ya da yıl sonuna kadar ya bu aşıları vuracaksınız ya da öleceksiniz diyor. Böyle bir açıklama olur mu arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi? Zaten ben şunu anlamıyorum. Hani bu sıvıları vurdurmak zorunlu değildi? Bu ne demek bu açıklama? Sen bunu olacaksın ya da öleceksin. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar talihsiz bir açıklama, ne kadar yanlış bir konuşma.
Bunu kabul etmek mümkün değil. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın gerçekten durum çok sıkıntılı ama siyasetçiler bunu belki de bilmiyorum arkadaşlar bilerek önlem almıyorlar. Ben öyle görüyorum. Hastane durumunu anlattım. Olay bu kadar ortadayken durumun bu noktaya geleceğini ben aylardır söylüyorum ya. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.